Bu adama iyi bakın. Bir zamanlar okulda tuvaletleri temizleyen bu adam bir gün dünyanın en zengin insanı olacak. 30 sene önce 200 dolara kurduğu şirket bugün 2 trilyon dolarlık bir deve dönüştü. Bir gün onun hikayesini anlatan bir film çekilecek ve muhtemelen kendisini Jackie Chan canlandıracak. Ama o günler gelmeden, filmleri çekilmeden, henüz hakkında yazılmış doğru dürüst bir kitap bile yokken ben size kendi bakış açımla Nvidia'nın kurucusu olan bu adamın hikayesini bir anlatmak istiyorum. Stratospheric predictions from Nvidia chief Jensen Huang. Few companies have benefited more from the AI stock rally than Nvidia. Whether growth can continue from here. Jensen, the conversation is changing right. Interesting dynamic because it comes amid speculation of growing friction. It was the chip makers' second quarter report. Nvidia justify the rally we've seen in these stocks and the broad So this is now the $2 trillion club. 12 zeros means Nvidia's market cap is more than the individual GDPs of Russia, Mexico, Australia. Jensen Huang 1963'te Tayvan'da doğmuş. Ailesi o daha 5 yaşındayken Tayland'a taşınmış. 9 yaşında onu daha iyi bir geleceği olsun diye ABD'deki Washington eyaletinde yaşayan amcasına göndermişler. In 1973, I think I was 9 years old. My older brother was 10. There was an upheaval. Military was tanks and soldiers were marching down the middle of the street. And so my parents felt that it was probably best to send us to the United States to live with our uncle. Ailesi onu Amerika'ya amcasının yanına göndermiş. Amcası da onu Kentucky eyaletindeki bir yatılı okula yollamış. Hayata çok hızlı bir başlangıç yapmış anlayacağınız bu çocuk. 10 yaşına kadar dünyanın 4 farklı noktasına taşınmak zorunda kalmış. O gönderildiği yatılı okul da enteresan çünkü böyle dağlık, fakir bir bölgede birbirine düşman çetelerin yaşadığı bir yerde kurulu. İşte bu düşman ailelerin çocuklarına birbirlerini sevmeyi, kavga etmemeyi öğretmek için kurulmuş küçük bir okul hayal edin. Oranın çok farklı bir yer olduğunu hemen anlamış Jensen. My first sign that this was a different school was the entire ground was covered with cigarette butts. Bakın bu çocuk daha 10 yaşında ama oda arkadaşı 17 yaşındaymış ve vücudu yara bere içindeymiş. Çünkü sürekli kavga ediyorlarmış. Düşünsenize, şiddetten kaçıp güvenli bir yere sığınmak için önce Tayvan'dan Tayland'a, oradan da Washington'a ve sonra da böyle dağların içinde kıyıda köşede kalmış bir yere gönderilen küçük bir çocuksun ve karşılaştığın manzara da işte böyle bir şey. Oradaki çocuklar gerçekten de çok sertti diye anlatıyor Jensen katıldığı bir radyo programında. Hepsinin çakısı vardı ve kavga ettiklerinde ortalık karışırdı. Çocuklar yaralanırdı, herkes birbirine girerdi. İşte o okuldaki herkes eğitimin yanı sıra bir de çalışmak zorundaymış ve Jensen'e tuvaletleri temizleme işini vermişler. O dönem benim için çok zorluydu. Çok çalışmak zorunda kaldım ama sonuçta hayatımı şekillendiren bir deneyim oldu diye anlatıyor. Arkadaşları da onu her zaman böyle içinde bulunduğu durumun, kaldığı durumun kötü yönlerini değil de hep iyi yönlerini görmeye çalışan bir insan olduğunu ifade ediyor. Mesela o okulun yurdunda penceresinin hemen önünde bir elma ağacı varmış. I would just sit there and eat apples, just like it was like, wow, this is unbelievable. All you can eat, you know. What a great country. Apples everywhere. İşte bu çalışkan öğrenci daha 16 yaşındayken liseden mezun olmuş ve Oregon'da bir devlet üniversitesine girmiş. Elektrik mühendisliği okumaya başlamış. Bir yandan Denny's adlı bir restoranda böyle yarı zamanlı olarak çalışırken bir yandan da okuluna gidip geliyormuş. Bir gün okulun laboratuvarında onu bir kızla eşleştirmişler. İlk görüşte aşk. Hemen ona eve götürüp kelebek koleksiyonunu göstermek istemiş. Yok da böyle bir şey yapmamış ama bakın onu nasıl tavlamış. My strength was I was good in school and I asked her if she wanted to see my homework. Ve işte böyle daha 16 yaşındayken tanıştığı bu kızla daha sonra evlenmiş, 2 çocuk bir köpek sahibi olmuş. 40 yıldan beri de mutlu mesut yaşıyorlar. Onlar ermiş muradına diye bitmiyor tabii ki hikayemiz. Çiftin hala mutlu bir evlilikleri var ama Jensen'in kariyeri özel yaşamından çok daha ilginç bir kavşağa doğru yaklaşıyor şimdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kaliforniya'ya taşınmışlar. Silikon Vadisi'ne. Orada çeşitli şirketlerde çalışmaya başlamış Jensen. Bir yandan da arada bir böyle arkadaşlarıyla yine Denny's restoranında buluşup takılıyorlarmış. Orada sohbet ediyorlar. İşte kendi şirketlerini başlatma fikri de böyle bir buluşmada ortaya çıkmış. We had kids and dog and so we had to find a place quiet to talk and there was
Denny's close by. Tam da orada bir grafik şirketi kurma kararını vermişler. İşte nasıl bir şirket olsun, dünyaya biz nasıl bir katkı sağlayabiliriz diye böyle beyin fırtınası yaptık, hayaller kurduk diye anlatıyor o günleri. Üniversitedeyken çok utangaç, zayıf, sinik, böyle içine kapanık biriyken işte bu restoran zincirinde çalışıp da masalardaki insanlarla ilgilenmek zorunda kalınca bu beni kabuğumdan dışarı çekmişti diye anımsıyor. Zor insanlarla, zor durumlarda baş edebilmeyi ta o zamanlarda öğrendim. Evet, içinde bulunduğunuz çevreyi kontrol edemeyebilirsiniz her zaman. Kaotik durumların içinde kalmak sonradan size böyle iyi nitelikler kazandırabilir. Kaderin cilvesine bir bakar mısınız? Jensen yıllar önce çalışmak zorunda kaldığı bu restoran zincirine daha sonra bir müşteri olarak gidiyor ve orada kendi şirketini kurma kararını veriyor. So I was 30 years old and I had never taken a single business class and I've never taken any marketing classes. Düşünün, 30 yaşında bir mühendissiniz. Şirketler hakkında ya da iş dünyası hakkında hiçbir fikriniz yok ama kafanızda bir sürü yenilikçi fikir var. Bunları gerçekleştirmek için ne yaparsınız? Bakın ben size söyleyeyim. O günde bugün de geçerli bir yetenek kazanmanız gerekiyor. Derdinizi anlatabilmelisiniz. İyi bir hikaye anlatıcısı olmalısınız. Fikirlerinizi başkalarına güzelce sunabilmelisiniz. O da bunu yapmış. Hemen gitmiş bir bilgisayar almış. İçine de bir sunum programı yüklemiş. O yıllarda daha PowerPoint, Keynote falan yok. O zamanlar Adobe'nin Persuasion diye bir programı vardı. Bir sunum programı vardı. O da onu alıp yüklemiş. I bought a Mac so I could use Persuasion. And then I tried to create a company presentation to take it to venture capitalists. Tarih tam olarak 17 Şubat 1993. Nereden biliyoruz? Çünkü o gün Jensen'in 30. yaş günü. Hani insan böyle günlerde, doğum günlerinde filan hayatını yeniden bir gözden geçirir ya. İşte o da bunu yapmış. Fikirlerini gözden geçirmiş. Harekete geçmiş ve tam 1,5 ay sonra da 5 Nisan 1993'te şirketi kurmuşlar. Yani Nvidia'yı. Aslında Nvidia değil, Envision ismini vermek istemişler şirkete ama bu isim başkası tarafından alınmış. Bir tuvalet kağıdı şirketi tarafından. Bu hikayede tuvaletlerle ilgili bir durum var ama hadi bakalım hayırlısı. İşte bunun üzerine Jensen Latince bir kelimeden türetmiş şirketin ismini. Nvidia kelimesinden. Gıpta etmek, imrenmek demek. Peki şirketi kurdular. Ne yapmışlar dersiniz? İlk 6 ay hiç de bir şey yapmamışlar. Böyle kurucu 3 kişi var zaten sadece şirkette. Böyle sürekli buluşup konuşuyorlarmış. İşte dün akşam ne yedin? Yarın ya bir donat falan getirelim de şuradaki dolaba atalım. Orada sabah kahvaltıda onu yeriz falan gibi. Bir yandan böyle boğaz derdiyle meşgulken bir yandan da şirket kurulduktan sonra neler yapılmalı? Nasıl büyütülür? Nasıl yatırım alınır gibi konularda kitap filan alıp okuyorlarmış. Şaka değil, kendisi anlatıyor bunları. En sonunda Jensen kalkmış bir avukatlık şirketine gitmiş. Ya bize bu işler için yardım edin demiş. Onlar da demiş ki ya biraz sermayeye ihtiyaç var. Bize böyle bir şeyler söyle ki biz de hisselerin fiyatlarını belirleyelim, öyle yazalım. Ne kadar para var cebinde diye sormuşlar. I said $200. So he says, okay, give me $200. I gave him $200. Cebindeki o $200'larla Nvidia ilk enerjisini almış ve yoluna böyle başlamış. 30 yıl sonra bugün 2 trilyon dolarlık bir şirkete dönüştü. 2'nin yanında artık 2 sıfır değil 12 sıfır var. Cebindeki para 30 yılda değerini 10 milyar kat arttırdı. Jensen'in hikayesinde böyle daha birçok enteresan irili ufaklı noktalar var. Mesela aklıma gelen bir şey daha söyleyeyim hemen. Kuzeni şu anda AMD'nin CEO'su olmuş. AMD var yani çip üreticisi, CPU. Ama az önce başlangıçta bir yardım aldığından söz etmiştim ya size. Eğer siz de böyle bir destek almak istiyorsanız ABD, İngiltere, Avrupa Birliği veya Türkiye'de hızlı ve kolay bir şekilde şirket kurmak istiyorsanız nerede olursanız olun size ihtiyaç duyabileceğiniz tüm hizmetleri sağlayan online bir platform var. Mükellef. Mükellef nasıl yardımcı oluyor size? ABD ve İngiltere'de şirket kuruluşu yapmanızı sağlıyor. Bunun için zorunlu tutulan ve işletmelere prestij katan sanal iş adresi ve bankalara veya e-ticaret platformlarına kayıt olabilmek için telefon numarası, global ödemeler alabilmek için online banka hesap açılışı, gelir giderlerin, e-ticaret platformlarından yapılan satışların, banka hareketlerinin takip edilebilmesi ve raporlama için ön muhasebe programı. Bu ülkelerde yasal mevzuatlara uyumluluk sağlamak için gerekli olan vergi beyanları gibi şeyleri sağlıyor. Türkiye'de de şirket kuruluşu, e-faturaya geçiş, ön muhasebe programı, sanal ofis, marka tescil ve teşvik analizleri gibi hizmetleri veriyor. Mükellef bugüne kadar 140'tan fazla ülkeden toplam 90 bin üyesi için
25.000 şirket kuruluşu gerçekleştirmiş. Seyahat etmeye ve fiziksel olarak orada bulunmaya gerek kalmaksızın tamamen online olarak ABD'de veya İngiltere'de şirket kurulmasını ve finansal süreçlerin yönetilmesini sağlamış. Bu ülkelere özgü mevzuatlar konusunda uzman bir ekibi olduğu için de regülasyonel uyum garantisi veriyorlar. Bu kanalın girişimci ruhlu izleyicilerine de özel bir fırsat sunuyorlar şimdi. Şirket kuruluşlarında Amerika ve İngiltere'de %10, Türkiye'de ise 3.000 TL'ye varan indirimlerden yararlanmak için ekranda gördüğünüz ve açıklamalar bölümüne de eklediğim linke tıklayın ve mükellefe hemen üye olun. Kaldığımız yerden devam edelim. Jensen $200 şirketini yeni kurmuştu hatırlarsanız. 30 yıl kadar önce. Peki bir iş planı yapmış mı? I never finished my business plan. Hayır, bitirememiş. Gordon Bell diye bir yazar bulmuş, onun kitabını almış. Kitabın adı da Nasıl Yüksek Teknoloji Şirketi Kurarsın. It's like this thick. If I would have read the whole thing, I would have been dead now. We would have run out of money, run out of time. Kitabın ilk birkaç bölümünü okumuş, iş planına da başlamış ama bir türlü bitirememiş. Ama sunumunu hazırlamış ve yatırımcıların kapısını çalmaya başlamış. Ve işte o zaman anlamış ki onlar iş planına falan yatırım yapmıyorlar. Çünkü iş planını herkes yazabilir. Onlar güvenebilecekleri insanlar arıyor ve bu tür insanlara yatırım yapıyor. So the question is, do they trust you? Your reputation matters, your history matters. Güvenilir insan olmak. İlk şart bu. The second thing is, you need to have a vision that's sufficiently large to invest in. Sonra da ekliyor. Pazarın büyüklüğü önemlidir ve en azından pazarda daha önce yapılmamış bir akıllı fikrin olduğunu bilmek ister yatırımcılar. Bu son kısım belki de ikinci sıradadır çünkü ayrıca zamanla kendinizi yeniden keşfetmeniz gerekebilir ve kendinizi yeniden keşfetmek istiyorsanız harika insanlara ihtiyacınız vardır. Bakın sadece yatırımcılar değil, girişimciler de aynı şeyi arıyor. O harika insanları, yani güvenilir, vizyon sahibi insanları bulmak ve etrafınızı onlarla çevrelemek son derece önemli. Fiziksel olarak bir araya gelmeseniz bile bu tür insanları bulun. Onları okuyun, dinleyin, izleyin. Hangi durumlarda nasıl davrandıklarına dikkat edin. 90'larda kurulan şirket 2000'li yıllara geldiğinde hisseleri de böyle yavaş yavaş yükselmeye başladı. O yıllarda yine kendi aralarında konuşup hayal kurmaya devam ediyorlarmış. Hisseler $100 ulaştığında ne yaparız diye konuşuyorlarmış. Jensen öyle bir şey olursa valla ben gider bir dövme yaptırırım demiş. Ve hisselerin ilk kez bu hedefe ulaştığı gün çocuklar gibi ağlamış. Sadece sevinçten değil, biraz da acıdan. So you've got a tattoo of the company logo on your arm. What's next? Aging gracefully. No more tattoos. Şimdi birçok CEO'nun böyle özel bir giyim şekli vardır. Herkes böyle sadece tişörtle gezmiyor. Jensen'in de böyle bir stili var. Parlak, siyah, deri ceket. Her yerde bunu giyiyor. Üstelik onu böyle giyinmeye zorlayan bir modacısı ya da PR iletişimcisi falan da yok. Karım ve kızım beni giydiriyor diyor. Gelelim onun çalışma stratejisine. Kendisine doğrudan rapor veren tam 50 kişi var. Şimdi CEO seviyesindeki biri için bu sayı oldukça fazla gibi görünebilir. Ama bu sayede şirket içinde katmanları azalttığını ve böyle dikey bir hiyerarşi yerine yatay bir sistem kurguladığını söylüyor. Bu sayede şirket içi bilgiyi akıcı hale getirip herkesin her şeyden haberi olmasını sağlıyoruz. Tabii böyle çok kişiyle aynı anda muhatap olmanın bir dezavantajı da var. Hepsiyle sürekli iletişim halinde olmalısınız. Jensen'in şirket içinde her gün yüzlerce e-mail yazıp gönderdiği söyleniyor. Tabii bu kadar e-mail yazabilmek için lafı fazla uzatmamak lazım. Kendisinin başka bir özelliği de bu zaten. Çok kısa mesajlar yazıp göndermek. Bir yöneticisi onların Japon şiiri haiku gibi olduğunu söylüyor. Bir başkası da fidyo mektubu gibi geliyor diyor bize bunlar. Kısa ve hızlı mesajlaşma sistemiyle adeta ışık hızında düşünüp çalışma prensibini benimsemişler. Ayrıca birçok şeyi keşif amaçlı geliştirmeyi sürdürmüşler. Mesela CUDA kelimesini oyuncular özellikle duymuştur eminim. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Yapıldığında rakibi yoktu. Çünkü bariz bir müşteri kitlesi de yoktu. Bu haliyle Jensen'i Düşler Tarlası filmindeki Kevin Costner'a da benzetebiliriz. Hani orada çok uzaklarda kimsenin olmadığı, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde bir beyzbol sahası açmıştı ya. Ne diyordu gayipten duyulan o ses? Eğer inşa edersen gelirler. Evet, sen yaparsan birileri onu bir şekilde bulur. Bugün Nvidia'nın değeri rekor üstüne rekorlar kırıyor ama onu yapmaya
30 sene önce başladılar. Başladıklarında bilgisayar oyunu oynayanlara güçlü grafik kartlar üretmek için yola çıkmışlardı. Ama Jensen onların içindeki işlemci gücüyle süper bilgisayarların da çalıştırılabileceğini fark etti. O zamanlar kimsenin bu kadar güce ihtiyacı yoktu. Yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi konulara yönlendiler. Yıllarca pek fazla ilerleme kaydedilmeyen bu alanlarda ürünlerini geliştirmeye devam ettiler. Onlar yapay zeka devrimine hazır hale geldiler ama yapay zeka onların istediği seviyeye bir türlü gelemedi. Yıllarca onun yerine Bitcoin çıktı. Bu kez onların bu güçlü işlemcileri kripto para madenciliğinde kullanılan çekiçlere, küreklere dönüştü. Ve nihayet geçen yıl başlayan yapay zeka devrimiyle gerçekten güçlü işlemcilere olan ihtiyaç gerçekten zirveye çıktığında Nvidia bu iş için zaten 10 yılı aşkın bir süredir hazır ve nazır durumdaydı. İnşa edersen gelirler. Ama inşa etmek hiç de kolay değil. It's always harder than I thought. Her serüven böyle. Girişimciler için bir şirket kurmak, yatırım bulmak, kaliteli insan kaynağına ulaşmak, ürün geliştirmek, karlı hale gelebilmek, sonra halka açılmak, sürdürülebilir bir şekilde büyümek, yeni icatlar yapmak kolay değil. Every single one of these turned out to have been insanely hard. O zaman böylesine delice işlere girişmek isteyenlere ne tavsiye edebiliriz? İşi yaparken eğlenmeye bakın. Serüvenin keyfini çıkarın. I would say that I've always enjoyed the journey. I loved the moment that I was in. The hardest days, the best of days, they were all just days. I'd advise people to consider the journey to have been the success. Evet, yolun sonu değil, yolculuğun kendisi bir başarı. Sanırım böyle düşünmeyi bir başarabilirsek hepimiz dünyanın en zengin insanları haline gelebiliriz. O yüzden ilham almak için bu adama iyi bakın. Çünkü bir zamanlar tuvaletleri temizleyen bu adam moralini bozmak yerine penceresinin önündeki elmalara bakıp mutlu oluyordu. The most important resource is inspiration, it's hope, it's aspiration, it's feelings. And so what leaders do is inspire others and create resources out of nothing. Create energy from nothing. İlham veren, umut saçan, coşku dolu insanlar. Çevrenizi böyle kişilerle doldurun. Böyle insanlara bakın. Geleceğe dair güçlü bir vizyonun peşinde koşun. Kendi elmalarınızı bulun.